Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi eski operasyon penceresine döndürmeye göstereceğim. Mevcut yeni operasyon penceresi kullanımı daha karışık aslına bakarsanız. Burada işlem sırasına göre gidebiliyoruz. Ya da alıştığımız için bize öyle geliyor. Bu operasyon penceresine birkaç farklı yöntemimiz var. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle göstermiş olacağım yöntemde kullandığım sürüm 1899 sürümü. Yeni versiyonda da göstereceğim. Bundaki göstermemdeki sebep şu arkadaşlar. Bu versiyonda şöyle bir klasörümüz var. Daha farklı sürümlerde de aynı klasörü varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz diye gösteriyorum aslında. Şimdi C klasörüne girdik. Program files. Programın kurulu olduğu yere giriyoruz arkadaşlar. Yani siz D'ye kurduysanız o tarafa gitmeniz lazım. 1899 klasörüne girdim. Klasör içerisinde bulunan match klasör içerisinde backups var arkadaşlar. Bu backups klasörü hangi sürümde varsa aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Yani mevcut sürümlerinizi kontrol edersiniz. Bu yoksa diğer yöntemleri de hızlı bir şekilde göstereceğim. O yöntemleri uygulayaraktan yapabilirsiniz. Backups klasörüne girdim. Template part. English ve metric klasörümüz var. Her ikisine de yapacağız arkadaşlar. Metriğe girdim. Yapmamız gereken sadece tek şey şu. Şu sonundaki non style, non explorer style'ı kaldırmak arkadaşlar. Öncelikle ben kaldırmadan önce gösterelim. İşte operasyon Mill Planner'dan örneğin Floor Facing eski operasyon yeni operasyon penceresi olduğunu göstereyim. Örnek başka bir şey, başka bir dosyada açalım. Örneğin kontürden açalım. Yani mesela bunu pek kullanmıyoruz da RML'den açalım. Geç RML devam. Bu da eski operasyon penceresi. Şimdi programımızı kapatalım arkadaşlar. Geldik buraya. Yapmamız gereken şu non kısmını sildik. Devam. Mesela Mill Kontür kategorisini kullanıyorum ben. Bunu da sileyim. Devam. İşte Mill Planner kategorisini siliyorum. Bunu kullanıyorum. Yani bu üç kategoriyi kullandığımı varsayıyorum. Diğerlerini kullanmadığımı düşünüyorum. Geldim tekrar. English klasöründen Hole Making silimi işlemini gerçekleştirdim. Mill Contour kategorisindeki de Non-Cutting, Non-Explorer style'ı sildim. Bir de Mill Planner kategorisindeki Non-Explorer'ı sildim. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şu. Kafa karışıklığını engellemek adına bir tık daha geri gelin. Backups klasörüne silme işlemini yaptık. Tekrar girdim klasörüme. English, Hole Making, Mill Contour ve Mill Planner CTRL C ile kopyaladım. Geri geliyorum. Resource, Template Part, English. Bakın metrik ve English klasörleri burada var. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Boş alanda CTRL V ile yapıştırıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir. Bunu tüm öğeler için geçerli yap diyorum ve devam. Aynı şekilde geri geliyorum. Bir tık geri geldik. Backups, Template Part, Metrik klasöründekileri de kopyalıyorum şimdi. Mill Planner, CTRL C dedim. Tekrardan Template Resource dedik. Template Part ve Metrik klasörü. Boş alana bir kez tıkladım ve CTRL V ile hedef dosyaları değiştir diyorum. Devam diyorum. Şimdi bakalım bizim belirlediğimiz 3 kategorinin de dosyaları aynı mı? Veya istediğimiz gibi operasyon penceresi değişmiş mi? Bunun bir kontrolünü yapalım. Bilgisayarın açılma hızı arkadaşlar
programın açılma hızına denktir. Yani bilgisayarınız ne kadar kaliteliyse, ne kadar iyiyse program da o şekilde o derece hızlı açılır. Benim bilgisayarım biraz eski olduğu için biraz videonun uzamasına sebebiyet veriyor açıkçası. Neyledim? CTRL Alt M'ye basarsanız kısa yol tuşu CAM bölümüne geçiş yaparsınız arkadaşlar. Geometri View'lerim, Insert Operasyon, işte Mil Planner. Zaten görselliği değişmiş. Görmüş olduğunuz gibi eski operasyon penceresine dönüş yöntemimiz 1 arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz de buna benziyor. Sadece 1899 içerisinde backups klasörü olduğu için bu şekilde gösterdim. Bir sonraki yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci yöntemimiz ise şu şekilde. Bilgisayarım Genel Disk C, Program Files, Siemens NX2212, yani yeni sürümde göstereceğim. Match, Resource ve Template Part. Metrik klasör içerisinde örneğin ben neyi kullanıyorum? Ben Mil Contour veya Mil Planner kategorilerini kullanıyorum arkadaşlar. Düzenleme yapacağım için bu bölümde yazma izni sorunu verdiği için Mil Planner'ı kopyaladım, masa üstüne yapıştırdım. Öncelikle bunu yaptıktan sonra programı bir sağ tıklayın. Özellikler deyin, şu kısmın salt dokunulup olmadığına bakın arkadaşlar. Eğer programı açtığınız zaman yanında bir kilit işareti varsa o dosya salt dokunuluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Programımızı kapatalım. Mevcut programımızı kapatalım. Ve Mil Planner NX'i üzerinden programımıza tekrardan giriş yapalım arkadaşlar. Buradan yapmamızın sebebi yapacağımız işlemlerin yazma sorununu ortadan kaldırıp kayıtlı kalmasını sağlamak. Eğer masa üstünde olan NX'ten yapmaya çalışırsanız yaparsınız, fakat tekrardan işlemimiz kapattığımız zaman işlem gider. Ama buradan yaparsanız kalıcı olur arkadaşlar. Örneğin Floor Wall bölümünden bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi penceremiz yeni versiyonlu bir pencere. Bunu değiştirmek için arkadaşlar Options bölümüne geldim. Customize Dialog. Bu diyalog penceresinde şu şekilde bir konumuz var arkadaşlar. Burası kişiselleştirilmiş bir bölüm. Explorer yazan bütün menülere çarpı atacağız. Bakın burada da var. Sonra aşağı indim. Bunların hepsini atmadığım sürece zaten OK işareti çıkmıyor. Eğer hepsine yaptım, OK işareti çıktı, daha sonra hata aldım diyorsanız bir tane kalmış demektir. O konuyu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Kategorileri sildikçe içerisinde bulunan menüler dışarıya doğru çıktığı için daha fazla bir bölüm karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunların hepsini kaldıralım. Son bir Explorer'ımız daha var. Bir kontrol edelim. Gözden kaçan var mı? Yok gibi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir seçeneğimiz daha var. Örneğin Customize Item diyerekten Customize Item değil. Örneğin grup ekleyeceğiz. Kapalı mı açık mı? Kapalı grup olsun diyorum. İsmi Options değil de ismi Yusuf isminde. Ve Add to Dialog diyorum ve bir diyalog pencerem var artık arkadaşlar. Örneğin ben bu grup içerisine ben neye atacağım? Tool Change atacağım. Geldim hemen
Yusuf klasörüne gelesiye kadar aşağı doğru tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane kurmuşum. Bunu silelim. Bunun içerisinde tool change mevcut. Veya örneğin retract nereye taşıyalım? Vals bölümüne taşıyorum. Vals kategorisine geldim. Oraya Vals kategorisine gelesiye kadar yukarı taşıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi retract Vals kategorisi içerisinde. Sadece bunlar değil. Burada işte item de ekleyebilirsiniz. Veya işte daha çeşitli yöntemlerimiz de var. Yaptıktan sonra okeyliyorum. Görmüş olduğunuz gibi operasyon penceremiz eskiye döndü. Bizim oluşturmuş olduğumuz klasörümüzde buralarda bir yerdedir. İşte bakın burada kapalı bölümde Options bölüm içerisinde ismini değiştirmişiz. Ve artık Yusuf isminde bir kategorimiz var. Bu şekilde kişiselleştirebilirsiniz arkadaşlar. Okeyledim. Hangisini yapmıştık? Floorwall'ı yapmıştık. Bakalım tekrardan. Tamam. İstediğiniz hangisini tercih ederseniz onu düzenleyebilirsiniz. Sonra bunu kaydedeceğiz. Kaydet diyorum. Okey diyorum. Daha sonra Meal Planner yazan dosyamı geriye bırakıyorum arkadaşlar. Okey dedim. Devam dedim. Ve NX içerisinde bakalım kontrollerimizi sağlayalım. Bunu da tamam. Insert operasyon Meal Planner içerisinde Floorwall Wall görmüş olduğunuz gibi operasyon penceremiz eskiye döndü arkadaşlar. Tabi bu biraz kalabalık. Bunu biraz ayarlamanız gerekiyor. Onun haricinde bir ufak bir detay daha göstereceğim. Mesela biz bazı programlarda, mesela bu 2212 sürümü, bazı programlarda eski bir programda çizilmiş, yani programla yapılmış datamız var. Görmüş olduğunuz gibi eski bir operasyon penceresine sahip. Ama Z-Level operasyonu, ben şimdi buradan bir Z-Level operasyonu oluşturduğum zaman nerede? Mail kontrol bölümü içerisinde Z-Level Step. Görmüş olduğunuz gibi yeni operasyon penceresi. Ben diyorum ki eski operasyon penceresi değil de bunun da yeni operasyon penceresi olmasını istiyorum ama çok da uğraşmak istemiyorum diyorsanız sadece programa sağ tuşluyorsunuz. Object Customize From diyorsunuz ve zaten bu seçili olduğu için burada otomatik seçili oluyor. Okeyliyorsunuz veya apply diyebilirsiniz ve sadece burası Z-Level yeni operasyon penceresi oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Z-Level eski operasyon penceresi. Bu şekilde de menüye dönebilirsiniz. Üçüncü yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü yöntem ise şu şekilde. Örnek insert operasyon diyorum. Bir kontür bölümünü değiştireceğiz. Bir kontür cavity mill operasyona girdim. Bakın yeni versiyon operasyon penceresi mevcut. Şimdi mevcut NX'imizi kapatalım. Size vereceğim bu dosyaları da. Aslında birinci yöntem ile aynı. Sadece yapmanız gereken tek şey şu. Eski operasyon penceresine sahip bir NX sürümünün işte bu iki tane dosyası var. Metrik klasöründeki NX dosyası ve English klasöründeki NX dosyaları. Biz hangisini kopyalayacağız? Hangisini yapacağız? Biz mil kontürü yapacağız. Deneme amaçlı yaptığımız için. Dilerseniz hepsini yapabilirsiniz. Program Files Siemens 2212 sürümünden göstereceğim. Bütün sürümlerde bu geçerli arkadaşlar. Match Resource şöyle iki pencere yapalım. Template Part
Template part klasörüne girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi İngiliz ve metrik klasörlerimiz var. İngiliz klasörüne geldim. Mil kontur. Sağ tuş. Kopyala dedim. İngiliz klasörüne geldim. Mil kontur yapıştır. Dilerseniz kopyala yapıştır yapmadan önce de mevcut orijinal sürümünüzü kopyalayabilirsiniz bir dosyasını eskiye döndürmek amacına. Metrik klasörüne geldim. Burada da mil kontür kategorisine bölümünü ekledim. Kopyalayıp buraya yapıştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra yapmam gereken sadece NX'imi açıp bir kontrolümü gerçekleştireceğim. En kolay, en hızlı yöntem bu arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz kişiselleştirilmiş de en azından isim verebiliyorsunuz. Oradan bir Türkçe çevirme adına da yapabilirsiniz. Giriş çıkış ayarları deyip yazıp banka tiki kaldırabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış şey. Hangisine uygun görürseniz arkadaşlar. Application bölümüne geldim. Insert operasyon dedim. Mil kontür içerisinde bulunan. Tabi eski versiyon ikonları yükleniyor. Böyle yaptığınız için. Demiş olduğunuz gibi artık programımız sürümü X2212 olmasına rağmen menümüz yani operasyon penceremiz eski operasyon penceresine dönmüş vaziyette. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.